96. Oscar ödülleri 10 Mart'ta sahiplerini bulacak. Biz bu videoda kamera arkasındakilerden değil, kamera önünde yer alanlardan da 10 Mart'a kadar ve sonrasında da çok konuşulacak olan 10 isimden bahsedeceğiz. Bu 10 ismin 5'i kadın, 5'i erkek. Ana rollerde adaylıkları var. Kadın oyunculara baktığımızda en kıdemli ismin Annette Bening olduğunu görüyoruz. 65 yaşında bugün ve bu 5. adaylığı ama bu zamana kadar hiç kazanamadı. Kendi adıma onun zamanı geldi diye düşünüyorum çünkü çok başarılı bir oyuncu. Bu filmde de 60 yaşında uzun mesafe yüzücüsü olarak Küba'dan Florida'ya yüzmeye çalışan gerçek bir karakteri canlandırıyor. Bakınız bu yılın favorisi başka ama hiç belli olmaz. Oscar tarihinde bunu daha önce de birkaç kez gördük. Favori oyuncuları Oscar kazanacakmış diye düşünürken kıdemli bir kadın oyuncu ya da erkek oyuncu Oscar'ı alabildi. Bir diğer kadın oyuncumuz Martin Scorsese'nin Dolunay Katilleri filmiyle öne çıkan Amerikan yerlisi Lily Gladstone. Lily Gladstone 1920'lerde topraklarına çökmek için öldürülen Osage yerlilerinin hikayesinde yalın, sade ama güçlü performansıyla dikkatleri üzerine çekti. 3. sıramızda tam bir mücevher var. Onu 2016 yılında bir baba-kız ilişkisini ele alan Toni Erdmann adlı filmle tanıdık. Ana dili olan Almanca, Fransızca ve İngilizce oynayabilen Sandra Hüller. Sandra Hüller, Bir Düşüşün Anatomisiyle en iyi kadın oyuncu dalında aday. Ama aynı zamanda şu sıralarda sinemalarımızda gösterilmekte olan ilgi alanıyla da dikkatleri üzerine çekti. O filmle aday değil ama bence İlgi Alanı adlı filmde soykırım kamp komutanının karısını canlandırdığı rolüyle rahatlıkla aday olabilirdi. Kuşku yok ki Bir Düşüşün Anatomisindeki nüanslı oyunculuğuyla da bu adaylığı hak ediyor. Anımsatalım, her iki filmde 5'er dalda Oscar adayı. Geldik Kerim Mulligan'a. Onun da 3. adaylığı ama henüz bir ödülü yok. Film Maestro. Maestro'da ünlü besteci Leonard Bernstein'ın karısı aktris Felicia'yı canlandırıyor. Ben filmi seyrederken karakterindeki derinliğe, nüfuz edişine hayran kaldım. Oscar'ı kazanması biraz düşük ihtimal olsa da Oscar adaylığını hak eden bir oyuncu. Ve geldik bahislerin favorisi, Zavallılar filminin Bella'sı Emma Stone'a. Emma Stone'u aslında biz Easy A filmiyle tanımıştık. Bir liseli kızı canlandırıyordu, beyaz bir yalan söylüyordu ve başı derde giriyordu. Ondan sonra basamakları ikişer ikişer çıkmaya başladı sinemada. Ve La La Land filmiyle en iyi kadın oyuncu Oscar'ını kazandı. Bu 4. adaylığı. Yani 4 adaylık, birini kazandı. Bunu da kazanırsa çok az kadın oyuncuya nasip olan kısa sürede 2 Oscar'ı kazanmış oyuncu olarak tarihe geçecek. Emma Stone kuşkusuz Zavallılar'da canlandırdığı karakterin değişimiyle inanılmaz bir performans sergiliyor. Gördüğünüz gibi en iyi kadın oyuncu adaylıklarında müthiş bir çekişme var. Gelelim erkek oyunculara. İlk oyuncumuz Bradley Cooper, Maestro filminin yaratıcısı. Hem senaryosunda imzası var, hem yönetti, hem de başrolünü oynadı. Bu arada onunla ilgili bana ilginç gelen bir bilgiyi vermek istiyorum size. Bugüne kadar Oscar'a bu film de dahil tam 12 kez aday oldu. Ama sadece oyuncu dalında değil tabii, farklı dallarda. Hemen şöyle bir baktığımızda bu 12 adaylıktan 5'i yapımcı olarak. Biri orijinal senaryo dalında, biri uyarlama senaryo dalında, biri yardımcı erkek performansı dalında ve 4'ü de en iyi erkek oyuncu dalı. Dolayısıyla Oscar'ın bu yıl olmasa bile bundan sonraki yıllarda Bradley Cooper'dan kaçışı yok. Geldik 5 aday içerisindeki en az tanıdığımıza. Bu oyuncu 1969 doğumlu bir emektar aslında. Ama Türkiye'de çok tanındığını söyleyemeyeceğim. Colman Domingo. Colman Domingo, Rustin filmiyle aday. Rustin, Bayard Rustin'in soyadı. Bayard Rustin kim? Sivil haklar aktivisti. Ve bu film onun 1963'te Washington'da düzenleyeceği yürüyüşe odaklanıyor. Geldik Paul Giamatti'ye. O da 1967 doğumlu, Hollywood'un en iyi oyuncularından biri. Film, Alexander Payne'in yönettiği The Holdovers.
Hatırlayabilirsiniz, Paul Giamatti ile Alexander Payne'in çok lezzetli Sideways filminden de işbirlikleri vardı. 1970'lerin başında bir yatılı okulda Noel tatili zamanı gelmiştir. Herkes tatile gider ama zorunluluklardan ötürü 5 öğrenci ve bir kadın görevli okulda kalır. Ama hepsinin başında da okulun en lanet, en sevilmeyen öğretmeni kalacaktır. Henüz seyretmeyenler için söyleyeyim, Paul Giamatti'yi bu karakterde seyretmek gerçekten çok hoşunuza gidecek. Paul Giamatti'nin de şimdi olmasa bile ileride mutlaka bir Oscar alacağına inancım tam. Geldik erkeklerdeki ağır topa. Onu biz 2002 yılından beri tanıyoruz. O tarihte 28 gün sonra adlı ortalığı kasıp kavuran bir korku filmi çıkmıştı. Bu korku filmin başrol oyuncusuydu. Cillian Murphy. Murphy bu süre içerisinde bir sürü uluslararası yapımda oynadı, oyunculuğunu giderek geliştirdi ve nihayet Robert Oppenheimer rolüyle karşımıza çıktı. Cillian Murphy, atom bombasının mucidi Oppenheimer'ı tüm ruhsal çelişkileri ve çalkantılarıyla birlikte çok iyi yansıttı. Geldik son oyuncumuza. Bir başka emektar Jeffrey Wright. Jeffrey Wright, American Fiction adlı filmdeki yazar rolüyle aday. Onun yazar karakteri çok ciddi ve saygın ama az satıyor tabii. Sonra yayın evleriyle dalga geçmek için Afro-Amerikalıları sömüren bir kitap yazıyor ve bu kitap sayesinde zengin ve ünlü oluyor. İlginç ve zevkle seyredilen bir film. Jeffrey Wright da rolüne cuk oturmuş doğrusu. Peki sonuçta ödülü kim kazanabilir? Vallahi kadınlarda sürpriz olabilir ama erkeklerde Cillian Murphy ağır basıyor.